videomuzun konusu tiroid. Tiroid sorunu. Nasıl oluşur ve bundan kolaylıkla nasıl kurtuluruz? Buna dair bilgileri paylaşacağım. Tiroid genelde insanlarda boyunda, gırtlak kısmında bu erkeklerde bulunan Adem elması da denilen kısmın altında ve boynun her iki yanına doğru büyüyen, formu kelebeğe benzeyen bir hormonal salgı bezi. Tiroid bezinin görevi tiroidotiron denen T3 hormonu ile tiroksin denen T4 hormonunun salgılanmasını sağlayıp bunu kana ulaştırmak. Ve bu hormonlar ile bedenimizin, metabolizmamızın dengede olmasını sağlamak. Tabii ki bu hormonlarda azalma veya yükselme oluştuğunda tiroid bezinde sorunlar oluşmaya başlıyor. Bu T3 ve T4 denen hormonların salgılanmasının dengesinde bir düşüş veya yükseliş oluşmaya başladığında işte o zaman metabolizmamızın dengesi bozulmaya başlıyor. Daha sonra hipertiroid, hipotiroid, Guatr ve Hashimoto'da denen tiroidin çeşidi olabilecek çeşitli sorunlara sebep olmakta. Evet, tıp dilinde bu şekilde ifade edilmekte tiroid bezi ve sorunları. Ancak kuantum düşünce tekniğinde baktığımızda özellikle tiroid bezinin görevi olan T3 ve T4 hormonlarını salgılarken o dengeyi neden bozduğudur. O dengenin bozulmasına sebep olan nedir? Biz kuantum düşünce tekniği penceresinden bu noktadan yaklaşıyoruz. Çünkü o tiroid bezinin görevini yapan, o içsel salgı bezinin gerekli hormonları salgılamasına engel olan, onun dengesini bozan bilinçaltı düzeyde bir travma, bir duygu, bir his olduğudur buna sebep olan. Tiroid hormonal bezinin görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesine engel olan bilinçaltı duygu, travma, kodlamanın ne olduğunu bulursak bunun üstesinden gelebilir miyiz? Pek tabii ki kolay ve mümkün. Şimdi tiroidin nasıl oluştuğuna bakalım. Tiroid öncelikle kişinin kendini özgürce ifade edememesinden kaynaklanmaya başlar. İfade etmemeyi seçmesinden başlar. Şöyle ki, şu kişi dengemi bozuyor, dengemi bozdu diyebileceğimiz ve gerçekten dengemize etki edeceği inancını taşıdığımız, güvenliğimizi sağladığını düşündüğümüz, inandığımız, güvencemiz olduğuna inandığımız ve bizim için otoriter olan bir kişiye karşı, ki bu kişiler anne olabilir, baba olabilir, eş olabilir, kayınvalide olabilir, amir, müdür olabilir, çalıştığı iş yerindeki bir üst düzey yetkili olabilir. Bunlara karşı kendini ifade etmekten geri durma, imtina etmekle ilgili yaşadığı bir duygu durumu söz konusudur. Evet, hatta karşınızda o otorite gibi olan kişiye karşı bir şeyi canıtlamak istediğinizde yutkunarak, susmak, içe atmak, cevap vermemek şeklinde sürekli geliştirdiğiniz, gösterdiğiniz bir tavır halinden kaynaklanır ki tiroid hormonunun dengesini bozmaya başlarsınız. Şu şekilde ifade edelim. Hatta tabii ki tiroid genel bir isim. Bunun altında hipertiroid, hipotiroid, Guatr ve Hashimoto'nun da nasıl oluştuğuyla ilgili bilgileri paylaşalım sizinle. Evet, bu farklı duygular karşısında kendimizi ifade etmeme hali tiroidin farklı sorunları şeklinde karşımıza çıkıyor. Örnek verecek olursak, öfke ve kızgınlık duyduğunuz halde bunu karşınızdakine ifade etmediğinizde, bu duyguyu içinize attığınızda, yutkunduğunuzda bunun tiroid sorunu olarak karşınıza çıkacak çeşidi hipertiroiddir. İkinci olarak kendinizi küçümsenmiş, aşağılanmış, alay edilmiş, ötelenmiş duygusuyla baş başa kaldığınızda, o şekilde hissettiğinizde ve bunu ifade edemediğinizde hipotiroid olarak hormonların düşmesi takip edilir. Üçüncü olarak acıya maruz kaldıysanız, kendinizi kurban gibi gördüyseniz
ve nefrete doğru gidiyorsanız bu defa guatr oluşmaya başlar ve tiroid denen hormonal bezinizde büyüme sorunu oluşmaya başlar. Dördüncü olarak, karşıdan sözlü bir saldırıya maruz kaldıysanız, isyan edecek derecede karşı çıkmak istiyorsanız ve bunu bastırıyorsanız, yine içe atıp yutkunuyorsanız, bunun da ileri safa Hashimoto'ya sebep olması ve tümden o hormonal bezden kurtulmanıza dair bir durum söz konusu. Peki, sorunlar bunlar. Bilinçaltı kaynakları, kodlamaları bunlar. Biliniz ki çok daha önceden tohum şeklinde bir inanç halinde, kodlama halinde bilinçaltına hipertiroid, hipotiroid, guatr veya Hashimoto'ya sebep olabilecek öncelikle ilk başlangıç noktası olan bir travmanız var. Sonrasında buna benzer duyguları yaşadıkça tetikleyen ve tiroid hormonal bezinin dengesini bozmasına, görevini yapmasına engel olan kortizol hormonunu salgılayan bilinçaltı kayıtlarınız var. Öncelikle bunları fark edip, bunlar üzerinde bir farkındalığa varıp, bunlardan kurtulmayı arzulamanız, o yolda bir ufak çalışma yapmanız çok önemlidir. Ancak bunu fark etmeseniz dahi, biraz sonra vereceğimiz olumlamaları da yaşamınıza dahil ederek ve bunları farkındalığınıza taşıyarak, gerçekten öyle olduğunun bilincine vararak yaşamınızı sürdürmeye başladığınızda tiroid hormonunuz yeniden gerekli görevini yerine getirmeye başlayacak ve kandaki T3, T4 denen metabolizmanın dengesini sağlayan hormonların dengesini oluşturmaya başlayacak. Evet, peki nasıl çözümleyeceğiz? Öncelikle eğer karşınızdaki anneniz, babanız, eşiniz, kayınvalideniz, amiriniz, müdürünüz veya sizin için otorite olan, gerçekten güvence olarak gördüğünüz kişiye karşı ifade edemediğiniz ve yutkunup içinize attığınız, içinde o duyguları barındıran düşüncelerinizi, o kişi karşınızda olmasa dahi farklı bir mekanda, farklı bir yerde, tek başınıza olacağınız bir yerde, sesli olarak o kişi karşınızdaymışçasına ona karşı lütfen ifade edin. Ve bunu tekrarlayın. Tekrarladıkça şeklinde içinizde bir rahatlama, bir arınma hissi oluşuncaya kadar bunu tekrarlayın. Ve bu duruma geldiğinde, bunu yaşadığınızda, bu rahatlamayı elde ettiğinizde kendinizi rahatlamış hissedeceksiniz ve bu o tiroid sorununun dengeye ulaşması ile ilgili yolculuğun başlangıcı olacak. Hatta zaman zaman kendi başınıza sesli olarak şarkılar söyleyin. Kendinizi keyifli hissedeceğiniz ya da o duygularınızı da işin içine katarak şarkılar ifade edin, söyleyin. Bunlar sizin o bilinçaltı kayıtlarınızın çözülmeye başlamasını sağlayacaktır. Bu çözümlemeyle beraber, çözülmeyle beraber arkasına olumlamaları da ilave ettiğinizde tiroid sorunundan kolaylıkla, rahatlıkla kurtulacaksınız. Bundan emin olun. Tabii ki bunlar deneyimlerimizden elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda size aktardıklarımız. Evet, olumlamalar 21 gün boyunca ve mümkünse günde sabahları 10 defa, akşamları 10'ar defa sesli olabilecek şekilde tekrarlayınız. Öncelikle tiroidin çeşitleri olan hipertiroid, hipotiroid, guatr ve Hashimoto için ayrı ayrı da olumlamalarla birlikte genel 2 olumlamayı öncelikle vereceğim. Hangisine, hangi soruna sahipseniz öncelikle bu 2 olumlama, sonrasında geriye kalan diğer 2 olumlamaları da ilave etmenizi istiyorum. Bu olumlamaları kullanmak için illaki tiroid sorununa sahip olmanız gerekmiyor. Tabii ki isteyen herkes rahatlıkla kullanabilir bunu. Kullandığında kendisini çok daha iyi hissedeceğini, rahatlatacağını görecektir, fark edecektir. Öncelikle genel olumlamalar. 1. Kendimi olduğum her halimle ifade ettiğimde özgür ve mutlu olurum. 2. Yaşamım boyunca dengemi bozan her şeyi ve beni farklı bir realite seçmekten alıkoyan
kızgınlık, öfke, hiddet ve nefreti oluşturduğum her anı yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Evet, bu iki olumlama genel olumlama olarak en başta yer alacak. Arkasına hipertiroid sorunu için bu iki olumlamayla birlikte kendim dahil herkesi ve her şeyi affediyorum. Ben yaşamımda var olan her şeyi kabul ediyorum ve onaylıyorum. Evet, hipotiroid için ise o iki genel olumlamaya ilave olarak kendimi biliyorum ve tanıyorum. Ben kendi yaşamımın kurallarının tümünü oluşturmayı seçiyorum. Guatr için ise o iki genel olumlamanın arkasına ben kurban değilim, artık olgunlaştım. Hayatımın sahibi ve yöneticisi benim ve kendim olduğumda özgürüm. Hashimoto ile ilgili olarak da genel o iki olumlamanın arkasına lütfen şu iki olumlamayı da ilave edelim. Ben her an, her yerde güvendeyim ve dengedeyim. Ve ben yaşamımda her şeyin yerinde, zamanında olması gerektiğini ve gerçekleştiğini biliyorum ve kabul ediyorum. Evet, tiroid sorunu gerçekten tıp dilinde kullanıldığı çok daha ağır ifadelerle insanın yaşamının dengesini bozabilecek hale getirilen büyük bir sorunmuş gibi ortaya konan ancak kolaylıkla üstesinden gelinebilecek bir sorun. Bu videomuzdaki lütfen yönergeleri izleyin. İzlediğinizde göreceksiniz ki hem yaşamınızda soluk alışınız değişecek, hem kendinizi ifade edişiniz değişecek, hem de bu sorunun üstesinden kolaylıkla ve rahatlıkla geleceksiniz. Sevgi ve aşkla. Hoşça kalın.